Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Müge Mutlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Bugün tabii koruyucu diş hekimliğinden birazcık söz edelim istedim. Koruyucu diş hekimliği nedir hocam? Koruyucu diş hekimliği, diş hekimliğinin temelidir. Aslında bizim hastalarımıza empoze etmemiz gereken en önemli şeydir. Biz zaten kaybedilen dişin yerine, kaybedilen dokunun yerine, çürümüş dişlerin yerine bunları onarıp hastaya geri kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz ama aslında en önemli şey bunların hiç yaşanmadan en baştan önlem alınması. Koruyucu diş hekimliği de böyle bir alan. Evet. Tabii ağız sağlığımız çok önemli. Ağız sağlığının tüm vücuda da etkileri görüyoruz. Sonuçta ağzımız bizim vücudumuzun giriş alanıdır. Burada ağız sağlığının genel vücut sağlığına etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bir kere sindirim ağızda başlıyor zaten. Ağız içerisinde eksik dişlerle, çürümüş dişlerle, enfekte dişlerle ya da ağız içerisinde bozulmuş olan florayla doğru bir sindirimin başlaması mümkün değil. Evet. Aynı zamanda ağız içerisinde oluşan enfeksiyonlar, iltihabik durumlar bütün vücuda, sisteme, bütün vücuda etki etmekte. Peki biraz ağız hijyenine gelelim mi birlikte? Hem ekran başındaki izleyicilerimizle bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Doğru ve etkin bir ağız hijyeni nasıl sağlanmalıdır? Bir kere şunu söylemek isterim. Kesinlikle doğru ve etkin bir ağız hijyeni dişleri sadece fırçalamaktan geçmiyor. Aynı zamanda arayüz fırçaları, diş ipleri, ağız gargaraları kullanarak ağız hijyeni yani tam olarak sağlandığında biz buna ağız hijyenini sağladık diyoruz. Yani sadece günde 2 kez dişleri fırçalamamız yeterli olmuyor her zaman. Mutlaka dilin de fırçalanması gerekiyor tabii değil mi? Ki, Diş iplerinden tabii ki. Sağlamamız zaten gerekiyor. Genelde çürükler hep hastalarda arayüzlerde görülür. Yani iki dişin tam birleştiği noktalarda. Aslında bunun sebebi de diş iplerinin, arayüz fırçalarının kullanılmaması. Yani evet dişin her yüzeyini fırçalıyoruz ama o arayüze tam olarak ulaşmak ve girmek mümkün değil. Çürüklerde genelde bu noktalardan oluyor. Ancak diş ipleri ve arayüz fırçalarıyla bu kısımları temizleyebiliriz. Bu arayüz fırçaları dediğimiz küçük böyle telcikler oluyor aslında. Tam bir diş fırçası görüntüsünde değil de çok ince bir yapıda diş fırçaları değil mi? Evet. Genelde biraz daha hani dişlerin arasında boşluklar olduğunda tercih ettiğimiz fırçalar bunlar. Genelde diş ipi kullanımı yeterli de oluyor. Evet, yani diş ipine göre daha mı üstündür yoksa diş ipi de kullanmak yeterli gelir mi? Genelde dişler sıksa diş ipi kullanımı yeterli oluyor ama dişlerin arasında boşluklar olduğunda, diş etinde çekilmeler olduğunda genelde arayüz fırçaları daha etkili. Peki ne sıklıkla diş hekimine gitmeliyiz? En az yılda bir diyoruz ama hasta tabii ki insan bunu kendisi çok daha iyi hissediyor. Yani 6 ayda bir, yılda bir muhakkak gitmemiz gerekiyor. Evet. Tabii şimdi ağız hijyeni deyince, dişler deyince sadece dişlerimiz değil, bir de diş etlerimiz var hocam. Onların da aslında ilgiye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman çok ihmal ediyoruz gerçekten. İşte dişlerimiz, sizde de öyle ince gibi dişleriniz var. Dişler tabii daha ön planda olduğu için çoğu zaman diş etlerini görmezden geliyoruz ama diş eti kanamaları oluyor. Bunların sebepleri nelerdir? Evet, diş eti kanamaları aslında diş eti hastalığının ilk sinyalleridir. Genelde diş eti kırmızı renge bürünür, fırçalamada direkt kanama olur, fırçalamalar ağrılıdır. Diş etinin hani ödem yapması gibi düşünebiliriz bunu. Muhakkak ihmal edilmeden ya da diş taşı birikmiştir, muhakkak ihmal edilmeden bir diş hekimi kontrolüne gidilmesi gerekir. Peki mesela diş taşı için nasıl bir, yani ne kadarlık periyotlarla bu taşların temizlenmesi lazım? Yılda bir yeterli mi? Her hastada diş taşı oluşumu da farklı oluyor. Diş taşı dediğimiz şey ağız içerisinde kalan plan, gıda artıklarının tükürükteki minerallerle birleşip genelde dişlerin yüzeyinde birikmesidir. Tükürük akışına göre, hastanın ağız hijyenine göre genelde yılda bir yeterli olmakta. Peki diş eti kanamasından birazcık bahsetmek istiyorum. Diş eti kanaması neyin göstergesi olabilir? Diş etindeki enflamasyonun göstergesi tamamen yani bunu bir uyarı olarak, bir sinyal olarak diş etleri kanamaya başlıyor. Birikmiş olan diş taşları olabilir. Yani diş taşları biriktiğinde dişle diş etinin arasına giriyor. Halbuki diş eti dişe tamamen bağlı olması gereken bir doku. Bu bağın kopmasıyla birlikte kanamalar artıyor. Yeterli hijyen yoksa, plak birikimi varsa çok fazla kanamalar olmakta. Yani yeterli hijyeni sağlayamıyorsak aslında vücudun vermiş olduğu bir tepki. Aynen öyle. Evet. Peki diş taşı temizliğinden çok da söz etmedik aslında. Biraz temizliğini anlatalım mı? Nasıl yapılmalı? Diş taşı temizliği
diş hekimi tarafından yapılıyor. Kliniğe gittiğinizde ultrasonik bir cihaz var, titreşimli, suyla birlikte gayet basit de bir tedavi, yani hiç anestezi yapmaya bile gerek kalmadan çok kolaylıkla yaptığımız bir tedavi. Ortalama 15-20 dakika. Evet, aynen öyle, 15-20 dakika. Tabii bir de diş beyazlatma var hocam. Evet. Biraz onu da konuşalım istedim sizinle. Oldukça da tercih ediliyor. Kişilerin özel dönemlerinde, örnek veriyorum hani evlilik dönemi, gelin olmak üzere ya da işte mezuniyet öncesi gibi özel dönemlerinde de çok tercih ediyorlar. Biraz diş beyazlatmayı da anlatmak ister misiniz? Tabii ki diş beyazlatma genelde sizin söylediğiniz gibi tam özel zamanlardan önce yaptığımız 3-4 tona kadar açabildiğimiz bir uygulama dişlerim. Genelde tabii ki işte ön dişlerde dolgular yoksa, dişler genel olarak çürüksüzse ve sağlıklıysa bizim biraz daha hani estetik bir işlem olarak yaptığımız, kimyasal ilaçlarla uyguladığımız 1 saatlik bir uygulama o da. Peki kaç kez yapılabiliyor? Çünkü bildiğim kadarıyla ben de yaptırdım geçmişte. Hatta birkaç kere yaptırdığım için biraz dişlerimde hassasiyet oluşmuştu. Evet. Çünkü bizler çay, kahve tüketimini devam ettirdiğimiz sürece dişlerin tekrar koyulaşıyor. Evet. Renk en azından değişimine gidiyor. Nasıl öneriyorsunuz? Yani ne kadar zamanda bir yapılmalı? Genelde yılda bir yeterli oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi hem hassasiyet yaratabiliyor bu ilaçlardan kaynaklı, yani uyguladığımız ilaçlardan kaynaklı, hem de uygulamasından sonra kullanması biraz zor. Yani biz dentin tübülleri dediğimiz bütün kanalları açıp o renklenmiş kısmı çıkartıp tekrar dişi birkaç ton açmış oluyoruz. Uygulamadan sonra 48 saat boyunca hiç renkli yiyecek içecek yok. Bir hafta boyunca da çok dikkat ediyoruz. Evet, biraz sızlamalar oluyor. Evet, renkli gıdalardan uzak kalmamız gerekiyor. Çaydan, kahveden, sigaradan. O yüzden genelde hastalara yılda bir yetiyor. Zaten kimse fazlasını istemiyor. Böyle maksimum bir sınır var mı? Çok pardon. Mesela kaç kez yaptırabilir bir insan? Maksimum bir sınırı yok. Yani aslında şöyle, diş beyazlatma zarar verir gibi bir algı var ya da diş taşı temizliği zarar verir gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Doğru uygulama yapıldığında, hekim kontrolü olduğunda zarar vermez yani. Öyle, yani yılda bir yeterli ama her uygulama için öyle söyleyebilirim. Yılda bir kereden fazla yaptırdığımız zaman diş eti çekilmeleri de meydana gelebiliyor mu? Yani çekilme gelmesi değil de daha çok dişlerde hassasiyet oluşur. Artışı evet, oluyor, hassasiyet olur. Bir de tabii ben şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yine ben dişçi fobisine geleceğim dermişim. Çocukluğumuzdan itibaren hepimizde böyle bir dişçi korkusu oluyor ya hocam. O yüzden galiba dişleri biraz ihmal ediyoruz şu manada. Yani mutlaka bir tepki olduğunda, yani dişimiz ağrıdığında, diş eti kanamamız olduğunda, bir sızıntı, hassasiyet olduğunda diş hekimine gidiyoruz. Halbuki yani bence senede bir gerçekten rutin kontroller için nasıl check-up yaptırıyoruz? Hani nasıl bir takım genel tetkiklerden geçiyoruz? Vücudumuz bir error vermese de gidip kan sayımı yaptırıyoruz değil mi? Bir takım şeylerin laboratuvar testlerinden mutlaka geçiyoruz. Dişçi de biraz böyle olmalı ama maalesef bizler böyle dişimiz ağrıdığında söylene giden bir toplumuz ya da işte ne bileyim diş artık çekilmek üzere. Çocuklarda da biraz öyle değil mi? Yeni işte 6 yaş, 5 yaş artık dişler dökülmeye başlıyor. O zaman çocuklarımızı da dişçiye getiriyoruz. Aslında belki düzenli olarak rutin kontroller halinde olsa diş kayıpları da önlenebilecek. Evet, aynen öyle. Yani tam burada aslında başa dönüyoruz, koruyucu diş hekimliği. Evet. Yani hastam çok geç bir safhada bile gelmiş olsa ben her hastaya bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani muhakkak yılda bir kere bana uğrayacaksınız. Ben bir bakacağım, kontrol edeceğim. Ama söylediğiniz çok doğru. Yani küçük yaşlarda kötü bir tecrübe bile gerçekten insanların hayatını çok fazla etkileyebiliyor. O yüzden gelen çocuklara önce ortamı tanıtmak, onları alıştırmak aslında en önemlisi. Yoksa dediğiniz gibi rutin kontrollerle ağız hijyeni her zaman çok güzel sağlanabiliyor. Peki hocam aslında konuştuk. 2 ya da 3 kere mutlaka fırçalamalıyız ama bir anlatabilir misiniz hem ekran başındaki izleyicilerimiz için hem gençler için ağız hijyeninin, diş fırçalamanın nasıl yapılması gerektiğini? Evet, diş fırçalamanın bir kere süresi minimum bir 2 dakika olması gerekiyor. Yani çok hızlı bir şekilde fırçalama, etkin bir fırçalama olmuyor. Fırça olarak yumuşak kıllı fırçalar tercih etmeliyiz ki diş minesine zarar vermeyelim, diş etine zarar vermeyelim. Fırçalama üst çenede genelde diş etlerini de fırçalamak çok önemli bu arada. Diş etlerini aşağı doğru süpürür şekilde, alt çenede diş etlerini yukarı doğru süpürür şekilde ve bütün diş yüzeylerini, yani sadece gördüğümüz kısmı değil de dişlerin bir de arka yüzü var, çiğneme yüzü var. Tüm kısımlarını güzelce temizleyecek şekilde yapmamız gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Oldukça keyifli bir sohbetti. Çok güzel bilgilendik. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz.
Evet efendim, 8'de Sağlık programımızın bugünkü konuğu diş hekimi Müge Mutlu'ydu. Kendisi bize koruyucu diş hekimliği nedir, diş etleri nasıl tedavi edilir, diş eti kanaması neyi gösterir, bunlarla ilgili bizi bilgilendirdi. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. 8'de kalın, sağlıkla kalın efendim.